Tercihler açıklandı. Tebrikler, artık bir mimarlık veya iç mimarlık öğrencisiniz. Yani ne işiniz vardı da geldiniz? İyi mi ettiniz, kötü mü ettiniz? Bilemiyorum. Ama 4 yıl sonra meslektaşımız olacaksınız arkadaşlar. Mesleğe hoş geldiniz. Bu videoda öğrencilik hayatında sizi neler bekliyor detaylı bir şekilde her şeyi tek tek konuşacağız. Peki neden ikimiz çekiyoruz? 2 ayrı meslek. Birimiz mimar, birimiz iç mimar. Aslında mesleki eğitim olarak ilk 2 senesi aynı. Yani çok bir farklılık yok arkadaşlar. Evet, benzer bir yol izliyor eğitim sırasında. Temel prensiplerini, yani tasarımın temel prensiplerini göreceksiniz. İlk 2 sene. Ondan sonraki 2 senede birazcık olaylar Biraz daha uzmanlığa yönelik farklılaşacak. Aslında alt dallarda yine aynı dersler oluyor ama ondan sonra kendi uzmanlık alanlarına ikisi de çekiliyor. Peki eğitime başladık. Bizi neler bekliyor? Öncelikle mimarlıkta da iç mimarlıkta da benzer bir yapı olduğundan bahsettik. Haftada 2 gün proje dersiniz olacak, ana dersleriniz olacak ve sonraki senelerde seçtiğiniz seçmeli dersler haftalık düzeninizi oluşturacak arkadaşlar. Arkadaşlar bölümü 1. 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf başınıza neler gelecek, ne zorluklar göreceksiniz. Bunlara hepsine tek tek değineceğiz. Ama öncelikle sizi bir bölüme alıştıralım önce. Çünkü yani diğer bölümler gibi alışık olduğunuz bir eğitim sistemi değil. Öncelikle onu bir vurgulayalım. Şimdi okula gittiğiniz zaman, yani mimarlık fakültesine başladığınız zaman ilk gün bize dediler ki nokta koyun. Bir A4 dağıtıldı ve bir nokta koyun dendi. Biz 6 saat boyunca ne yapacağımızı bilmeden bir kağıda nokta koymaya çalıştık. Resim yapan oldu, sadece nokta koyup giden oldu, yuvarlak bir çizgi çeken oldu. Yani dedim biz ne yapıyoruz şu an? Çünkü nereye düştük diyorsunuz. Tabii ki bir nereye düştük diyorsun. Çünkü mimarlık, iç mimarlık eğitimi dediğin şey aslında en başta bunu kırmaya çalışıyor. Yani yıllarca gördüğün o eğitim sistemini bir yıkması gerekiyor önce. Onun için de evet bir dumura uğrama durumu söz konusu. Yani biz de ilk gittiğimizde geçen videolarda da konuştuk. Ya adımızı soyadımızı yazdırdılar. Biz dedik ne oluyor yani? Neden böyle bir şey yapıyoruz ki? Yani bilmiyor muyum adımı yazmayı ben? Biz de gelirken hani matematik, sayısal tamam bir şeyler çözeceğiz. Bunlar vardır. Hani mimarlık dedik sayısal bölümdür veya iç mimarlık dedik. O algı çok oluyor gerçekten. Yani sayısaldır dedik. Çok matematik, fizik lazımdır dedik. Bunların hiçbirine ihtiyacınız olmayacak. Yani temel bilgilerini tabii ki bilmeniz lazım. Olması gerektiği kadar ihtiyacınız olduğu kadar. Yani bir ölçü birimini ölçmeniz lazım. 100 santimin ne olduğunu bilmeniz lazım. Toplama çıkarma yapmanız lazım. Evet. Azıcık çarpma. Bunları yaptıktan sonra geri kalan hani matematik tabii ki ama fizik, kimya hani sayısal çözdüğün için bunları söylüyorum. Bunlara hiçbir şekilde ihtiyacımız yani mimarlık eğitimde bir statik mukavemeti öğreniyoruz ama bu da gerçekten temel düzeyde olayı anlayacak şekilde öğreniyoruz. Hani eskiden fizikte tüm konuları öğrenirdik. Şimdi işimiz için gereken kısmı öğreniyoruz ki zaten bunu aslında inşaat mühendisleri yapıyor. Bizim olayı bilmemiz gerekiyor sadece. Tabii diğer bölümlerden farklı dedik ama bu farklılaşma nereden oluyor? Ya bunları bir detaylıca anlatalım. Hem de işinize yarayacak. Öğrencilik de hatta çok işinize yarayacak. Bilgileri de burada verelim. Bazı taktikler. Bazı taktikler hayat kurtaran taktikler arkadaşlar evet, bunlar. Kesinlikle. Şimdi eğitim sistemi olarak en büyük farklılıklardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bizim bölümlerimizin proje dersi diye bir dersi olacak. Yani bizde bu iç mimarlıkta salı cuma. Bizde pazartesi perşembe. Pazartesi perşembe. İşte şoka uğrayacağınız en önemli kısımlardan biri burası. Her hafta maket yapıyorsunuz. Salı ve cuma maket, çizim, artık 3 boyutlu görseller falan ilerledikçe bunlara değineceğiz. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Bölüm diğer bölümlere göre maliyetli. Onlar her hafta veya sınav dönemleri falan öğrenci notlarını alır, çalışır. Evet, sizinki böyle değil arkadaşlar. Yani maliyetli bir bölüm. Onu zaten söyleyelim. Her hafta mutlaka para harcamak zorundasınız bu bölüme. Bu bizim sadece bu arada ana dersimiz. Evet, ana derslerimizden biri aslında. Ana derslerimizden bir tanesi. Kredisi en yüksek. Evet, en önemli. Yani kaldığınız gibi bir dönem uzar. Kesinlikle. Yani bilginiz olsun. Hafta mutlaka bir maket yapıyorsun. Maket yapmasan da çizim yapıyorsun. Evet. O kağıtların birçoğunu deniyorsun, bazıları olmuyor, çöpe atıyorsun. Kalemler, cetveller. Aynen, kalemler, cetveller alıyorsun. Onlar bir de kayboluyor. Tabii. Biri aldığı kalemi kendini sanıp götürüyor. Yani mutlaka şimdi cetvelleriniz falan olacak arkadaşlar. Evet. Yani şimdi bu devirde ne cetveli ne şey demeyin. Gidince anlayacaksınız. Üzerine isimlerinizi yazın. Bu defa cetvele verdiğiniz parayı neye uğradığınızı şaşırırsınız, bilginiz olsun. Ne alaka diyorsunuz biliyorum ama gidince anlarsınız. Öyle değil. Yani mimarlık fakültesinde ya da iç mimarlık fakültesinde de öyledir. Yerde buldum benimdir kuralı var yani.
Yani. Hani yere bir şey yapıştırmak için yapıştırıcıyı böyle koyduğun zaman tekrar eline attığında onu orada bulamayabilirsin. Başka birinin de ihtiyacı var çünkü o sırada yapıştırıcı deyip alıp götürebilir. O ihtiyaç değil, onun oluyor artık. Onun artık. Yerde buldum benimdir. Olay bu yani. O yüzden çünkü Rapido kalemler falan bunlar aslında bir öğrenci için maliyetli işler. Tabii maliyetli şeyler. Bir de hemen de bitiyorlar. Öyle çok. Bitmesi de önemli. Gidiyor. Yani bir bakıyorsun bir bakıyorsun yok yani. Yeni aldığın kalem o gün de gidebilir yani. Cetvel kavgası yapacaksınız. Kalem kavgası yapacaksınız. Aynen öyle. Sonuç olarak her sene bir de maliyetiniz yükselerek artıyor. Çünkü projeler büyüyor. Detaylanıyor. Farklı maliyetler çıkıyor arkadaşlar. Bir noktaya kadar el çizimiyle geliyorsunuz. Özellikle çoğu üniversitede ilk 2 senedir. Yani 2 sene elle çizim ilk yapacaksınız. 2 sene çoğu üniversitede bu şekildedir. Bizde de böyleydi. Hı-hı. Sonrasında artık bilgisayara geçtiğiniz için bu sefer de çıktı masraflarınız ortaya çıkıyor. Çünkü bilgisayarda çiziyorsunuz ve çıktı alıp onu hocanıza götürüyorsunuz bu sefer. Dolayısıyla bir de ozalit masrafı. Yani hepiniz ozalitçinin ne kadar kazandığını hepiniz hesaplayacaksınız. Bir gün o hesap makinesini alıp tek tek hesaplayacaksınız yani. Şimdi özellikle bizim proje dersi dediğimiz çok uğraşacağınız, uykusuz kalacağınız, gecelerde çalışacağınız, tek gece değil, birden fazla gece uykusuz kalacağınız proje dersimizin bir amacı var. Yani bunu size eziyet olsun diye öğretmiyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle, ilk olarak mimarlığın veya iç mimarlığın temel prensiplerini öğretmeye çalışıyorlar size orada. Hiyerarşi, ritim, tekrar, düzen tekrar, düzensiz tekrar gibi. Bu dediklerimi dikkate alarak proje dersine gidin. Bunlar çok işinize yarayacak. Yani size aslında enine boyuna mimarlığın ve iç mimarlığın temel prensiplerini öğretmeye çalışıyorlar. Ve bir tasarım anlayışı oluşturulmaya çalışılıyor aslında. Tabii. Yani burada en büyük amacımız hepinizin. Kendinize ait bir tasarım dili var. Onu ortaya çıkarmaya çalışıyor hocalarınız. Zaten göreceksiniz oradaki projelerin her biri birbirinden farklı olacak. Yani birbirine benzer proje yanlışlıkla yapmaya çalışmayın. Çok sıkıntı yaşarsınız. Yani bir yerden buluntu proje veya arkadaşınıza benzer olmuyor arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben bir de birazcık dönem içindeki olaylara örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar olayımız bir dönem boyunca devam ediyor. Yani bir yarı yıl boyunca devam ediyor proje. Sürekli o projenin üstüne koyarak geliştiriyorsunuz. Yani gidiyorsunuz hoca olmadı diyor. Geri gidiyorsunuz. Olmadı diyor yalnız. Yani inşallah olur der ama olmadı diyecektir onu bilin. O da zararlı. Yani amacı zaten öğrenciyi zorlamak bir noktada. Kesinlikle. Da tabii ki. Evet bu size maddi, manevi, psikolojik olarak eksi bir durum katıyor ama daha sonra tasarım fikirleri ve öğrenim sonrası hayatınızda çok fazla fayda kazanacaktır arkadaşlar. Aslında şunu yapıyor. Gerçekten de üniversite sonraki hayata hazırlıyor. Çünkü gerçekte de bu böyle. Evet Müşteriye gösteriyorsunuz. Şurayı değiştir. Tekrar revize gösteriyorsunuz. Onu öğretmeye çalışıyor. Çok acı bir şekilde öğreneceksiniz. Yani aynen öyle. Eğitimde bu böyle bir eziyet gibi algılanıyor. Hepimiz öyle algıladık ama evet aslında amaç bu yani. Evet böyle gelişiyor. Yani bir dönem projeyi baştan sona kadar geliştirerek gidiyorsunuz. Dediğimiz gibi ilk 2 sene bazı üniversitelerde bu değişebiliyor ama ilk 2 sene böyle yani haftada 2 gün bizim 3 sene böyleydi. Son sene 2 haftada bir proje dersi alıyorduk. Bizde mesela bitirmede hiç yok. Bitirmede tam olarak bir mimarsın. Sadece vizeye giriyorsun ve finale giriyorsun. Bitirme projeni o şekilde çıkarıyorsun. Tamam. Yani amaç şu. Daha az müdahaleyle sizi gerçek hayata hazırlıyorlar. Çünkü her zaman yanınızda ne bir hocalarınız ne de bir büyüğünüz olmayacak. Sizi artık yani tek başınıza bırakmaya çalışıyorlar ki çözümlemeleri daha fazla yapabilirsiniz. Genellikle burada yapılan hata çözümleme yapmak yerine 2 hafta veya bir dönem proje dersi yok. Rahat yapayım. Son hafta sıkışma. Yapalım. Genellikle biz ne kadar söylesek de yani yapmayın desek de siz bu projeleri son hafta, son gün, son saat yapacaksınız. Yani o son günler, son saatler geldiğinde bizi hatırlayın. Yani bu dediklerimizi söylemişlerdi değil. Söylemişler. Bence bırakmayın. Önceden yapın. Yani ben daha dengeliydim bu konuda. Hani hem üniversite hem arkadaş ortamı olarak ama son dakikaya bırakılıyor nedense. Bir şeyler mutlaka son dakikaya kalıyor. Ben de dengeliydim bu arada. Ama o son dakika nedense o hep çok alevli geçiyor yani. Yani son dakikalara... O son dakikaya. Sen son dakika uyuyanlardansın. Ben uyurum. Yani, ben son dakika mutlaka bir şeyler ekleyenlerdenim. Şöyle bir şey, ben bitirip yatmıştım. Polimiğe girmeye Hayır hani o kadar dönem boyunca çalışıyorsun. Dediğim gibi hiçbir zaman en sona bırakan bir öğrenci olmadım ama o en son aklına bir şey gelip de onu oraya çizen, ekleyen o benim işte. İşte en son aklınıza gelince bence bir şey eklemeyin arkadaşlar. Yani uyuyun.
Yani Çok faydalı olmuyor. Sonra ruh gibi jüriye çıkıyorsunuz. yani ya bizde öyle bir şey yoktu. Biz önceden teslim edildik. Evet. Yani Sizin öyle bir avantajınız varmış. biz projeleri bir gün önceden teslim alıyorlardı. Yani 2 gün sonra Ama çok jürimiz iyi bir vardı. sistem Aynen, mesela. sistem olarak daha iyi. Bizim fakülte öyle değildi. Çoğu fakültede bu durum var. Aynen Yani teslim öyle. ettiğiniz gibi ruh gibi. Aynen. Yani 3 gün uykusuzsunuz. Proje sunumuna gireceksiniz. Tabii sunumu anlatmadık bu arada. Evet. Yani Jüri kısmı Jüri kısmı. ayrı bir konu tam olarak. yani bizde ara jüriler vardı. Evet. Yani sonra da ana jüri diyelim, final teslimleri. Bizde mesela vize ara jüri olarak geçiyordu ama biz vizeye gelene kadar da mesela konsept jürisi yapardık. Tabii onlar yapılıyor. Ara jüri ve ana jüri dediğimiz işte final jürisi arasında da eğer bir konuğumuz geliyorsa, bir konuk hoca geliyorsa yine orada bir jüri olayı olurdu. Tabii, oluyor. Yani çok fazla jüriye geçerek aslında bu işi yaptık. Peki bu jüriler, yani jüri demeyelim de yani sunum yaptığımız kısımlar nedir? Onlara bir değinelim. Şimdi arkadaşlar şöyle tahtaya kalkıyorsunuz. Evet. Pastalarınızı asıyorsunuz. Belki de 20-30 tane elinizde bir maketiniz oluyor. Bir veya birden fazla maket. Detay maketi de olabilir. Karşınıza 5, 6, 7, 8, 4 bakalım bilmiyoruz yani hocalar diziliyor ve siz aslında projenizi onlara satmaya çalışıyorsunuz. Eleştiriler alıyorsunuz. Evet. Veya iyi şeyler alıyorsunuz. Hep kötü geldik, korkacaklar çok fazla ama olayın gerçeklerini burada anlatıyoruz. Olumlu veya olumsuz eleştiriler alıyorsunuz. Daha sonra da bunu düzeltiyorsunuz. Tabii ki olaya kötü yönüne bakmayın. Evet. Bu da olayın gerçeği. Biz de mesela her müşteri geldiğinde toplanıyoruz. Burada sunum yapıyoruz. Bazen 2 müşteri geliyor, bazen 8-10 müşteri geliyor. Belli olmuyor. Yani projenin büyüklüğüne veya detay kısmına göre değişebiliyor. Yani orada yapılan her şey yine söylüyoruz. Sizi gerçek hayata hazırlamak oluyor. Şimdi bu jüri dediğimiz kısımlar, bu anlattığımız kısımlar hep proje dersi içinde. Hep proje dersini konuştuk ama tabii ki proje dersinden başka ana derslerimiz de var. Bu da mimarlık ve iç mimarlık olarak değişkenlikte gösterebilir. Örneğin mimarlık tarihi 2 fakültede de bulunan bir ders. Yapı dersi 2 fakültede de bulunan bir ders. Evet. Bizde farklı olarak statik mukavemet derslerimiz oluyordu. Yine bizim hesap kitap yaptığımız, hesap makinesiyle sınava girdiğimiz. Yani bizde farklı olarak malzeme dersi var, sizde yok. Evet, biz malzeme dersi görmedik bu şekilde. Perspektif eğitim var. O bizde de vardı. Yani evet. Bunları göreceksiniz. 2 dönem gördük mesela onu. Hani ergonomi dersi vardı. Biz de öyle bir ders almadık. Yani bunlar hani iç mimarlığın göreceği önemli konular arkadaşlar bu arada. Ama her ne olursa olsun siz de burada yani öğrenmeyi öğretiyorlar öyle diyelim. Evet, kendinizi nasıl geliştireceksiniz. Şimdi orada malzeme dersi var. Size tüm malzeme, öğrenci dersi seçerken veya seçme dersi alırken tüm malzemeleri öğreneceğim, kendimi yani zirveye taşıyacak gibi hissediyor, çok detaylı. Hayır, size malzemeyi nasıl öğreneceğinizi, ne kadar sizi detaylandırırsa siz de olaya o kadar hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunlara bakacaksınız. Esas olay her zaman kendinizi geliştirmek olacak. Yani birazdan stajlara da değineceğiz zaten. Orada malzemeler, kendinizi nasıl geliştireceğiz, ne yapmanız gerektiğini konuşacağız ama üniversitede de bu her zaman kendinizi geliştirmek üzere olacak. Yani üniversitedeki eğitimle ben isterseniz birinci çıkın. Yani isterseniz yani öyle sonuncu diye bir şey yok ama en sonuncu çıkın. Yani en kötü dersleri olan çıkın. Ben çok öğrenci gördüm. Biz de üniversitede eğitim verdik. Yani atıyorum yani örnek veriyorum. AA alan öğrenciler, CC alan öğrenciler şu an yanında çalışıyor. Yani bu bir gerçek. Burada esas önemli olan tasarım fikirlerinizi ve öğrenme eğiliminizi iyi geliştirmek ki mimarlıkta bu olmazsa olmaz. Son sene zaten yine dediğim gibi birazdan konuşacağız, çok söyledik ama bu ikili ilişkiler de çevre etkenleri de sizin için çok önemli. Evet, çünkü mimarlık ve iç mimarlık da öyle. Çok sosyal bir bölüm aslında. Evet. Okurken de çok sosyal bir bölüm. Bitirdikten sonra da çok sosyal bir bölüm. Evet. Yani sosyal olmak zorundasın. Network oluşturmak zorundasın. Yani çevre olmadan bu iş olmuyor arkadaşlar. Yani şöyle diyenler olabilir. Ya benim maddi durumum iyi değil. Çevrem yok. Bu meslek bana sonradan sıkıntı olur mu diyeceğim. Bizim de yoktu, onu söyleyelim. Yani kendi gelişiminizle alakalı mutlaka size çevre yapabilecek, kendinizi geliştirebilecek, size portföy kazandırabilecek ortamlarda bulundurmaya bakın arkadaşlar kendinizi. Bir de şöyle bir durum var. İşin nereden geleceği hiç belli olmuyor. Kesinlikle. Hiç ummadığınız yerden çok büyük işler gelebiliyor. Çok büyük dediğiniz yerden hiç ummadığınız işler gelebiliyor. Yani o yüzden portföy önemli. İşin bizde küçüğü büyüğü hiçbir zaman yoktur. Eğitimde de bunu göreceksiniz zaten. Süreç ilerledikçe tabii bu yani önemsiz sandığınız konular arkadaşlar bunlar ama bunları da konuşmamız lazım. Bilgisayar çok
lazım olacak. Yani hatta güçlü bilgisayarlar daha fazla lazım olacak. Kesinlikle. Şimdi 2. sınıfta zaten yani diğer fakülteleri bilmiyorum. Çoğu fakülte böyledir ama 2. sınıfta artık bilgisayar eğitimi başlamaya başlıyor. Evet. Çoğu öğrencide de şöyle bir algı oluyor. Okula başlıyorum, hadi bilgisayar alalım. Ama şu an sen nasıl bir içerikte bilgisayar kullanman gerektiğini henüz bilmiyorsun. Evet. Ve 2. sınıfa geldiğinde ve sonra 3. ve 4. sınıfa geçtiğinde de o bilgisayar seni ne kadar götürecek onu da çok kestiremiyorsun. Dolayısıyla eğer elinizde bir bilgisayar varsa onu ilk sene kullanıp 2. sene buna başlarken daha performanslı bir bilgisayara geçerseniz. Biraz daha bilinçlenmiş olursunuz. Aynen. Hem kendinizi eğitmiş, bilinçlenmiş olursunuz mimarlık eğitimi ve iç mimarlık eğitimi adına. Hem de bir sene daha yeni bir bilgisayar almış olursun. Gelecek 3 seneyi daha rahat geçirirsin. Herkes programlardan çok iyi anlayacak diye bir durum yok. Herkes bilgisayardan da çok iyi anlayacak bir durum yok ama ortama girdiğinizde sizi yönlendiren mutlaka İster istemez bilinçleniyorsun. Yani bilinçleneceksiniz. O yüzden bunları hani girer girmez hem de bu maddiyatla alakalı bir durum gerçekten. İlk sene bence var olan bilgisayarınızla devam edin. Ondan sonra iyi bir bilgisayar almanız gerektiğini zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Peki 3. 4. sınıfta artık tam anlamıyla proje teslimlerimizde bilgisayarı kullanmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar size mezun olur olmaz işe girmenizi sağlayacak bilgiyi vereceğim. Şimdi şöyle bir sıkıntı var maalesef. Mezun olduğunuzda sizle beraber kaç bin tane daha öğrenci olur. Ve bulunduğunuz bölgede de, ilde veya ilçede de sizle beraber birden çok mezun olacak. Ya sanmayın ki o fakülte çok iyi mezun ona öğrencisini alayım. Böyle bir şey yok. Şunu dedirtmemiz lazım. Bu kadar öğrenci içinden neden sizi işe alsınlar? İşte o kısım burada başlıyor. Yani öğrencilik hayatında başlıyor. O yüzden bu konuya değiniyoruz burada. Şimdi arkadaşlar bizim sektörümüzde programlar olmazsa olmaz. Ve bazı programların gerçekten size iş kapısı açabilme gibi bir özelliği var. Yani iş kapısını bırakın. Yani öğrencilikte bunu öğrenin. Öğrencilikte para kazanmaya başlarsınız. Yani böyle kapıda beklerler sizi. Çünkü biz de piyasada görüyoruz. Bazı programların talebi çok ama maalesef ki arzı yok. Yani öğrenen yok. Evet, bunu karşılayacak kimse yok. Kimse yok. Bu işi yapıyorsanız 3ds Max'i öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani SketchUp çocuk programı. Yani SketchUp kolay diye oraya yönelirsiniz. Mezun olduğunda iş yok. Ya iş olmaz. Ya 3ds Max'i ben iyi derece bilen birini şu an günde bizi biliyorsun kaç kişi arıyor. Hemen işe sokabiliriz. Ama 3ds Max bilen var mı iyi derece? Yok. Yok. Ya neden yok? Yani bunun bu kadar açığı varken neden kimse öğrenmiyor? Zor. Ya zor. Tamam. Zor olanı öğren ki işe rahat girebilirsin. Zor olduğu için zaten. Yani bunu da arkadaşlar en rahat öğrenebileceğiniz kısım neresi? Öğrencilik. Kesinlikle. En müsait olduğunuz zamanlar. Bakın mezun olduktan sonra vaktiniz olmuyor. Yani tabii ki. Boşken bile vaktiniz olmuyor artık. Çünkü aynen öyle. Şimdi gelişin orada paylaşım ortamındasınız. Oradan bir bilgi, oradan bir bilgi. Bu programlar zaten böyle gelişiyor. Her sene üstüne koyarak gelişiyorsunuz. Benim size önerim şu, öğrenebildiğiniz kadar işinize yarayacak. Hatta bir noktadan sonra yaramayacak. Yani zevkinizin üzerine giderek öğrenebildiğiniz kadar program öğrenmek. Niye? Bundan sonra da çıkacak programları daha rahat öğrenebilme kabiliyetiniz oluyor. Bu da çok önemli bir durum. Yapay zekaya güvenip yani bazı arkadaşlara her videoda söyledim bunu. Evet. Yorumlarda da çok görüyoruz bunu. Çünkü çok yani böyle yoruma yapay zeka render alıyor. Ya alamıyor. Bırakın diyor ya. Yani, bırakın diyor. Hani bırakın, öğrenmeyin diyor. Yani arkadaşlar öğrenin. Yani yapay zeka hani böyle tek başına çalışabilen bir platform değil. Programlara bağlı olarak çalışan bir program. Yani en azından şimdilik. Müşteri arz piyasanın talebini yapay zeka şu an karşılayacak durumda değil. İstediği kadar cam gibi render alsın. Fotoğraf kalitesinde versin. Yani bizim yönetmeliği bilmiyor. Bizim müteahhitleri daha bilmiyorsunuz. Yeni girdiğiniz öğrenciliğe. Şimdi yapay zeka da bizim müteahhitleri tanımıyor maalesef. Ya tanısa zaten yapay zeka olmayı bırakır. Evet. Piyasa dinamikleriyle şu oradaki işleyişler maalesef insanların düşündüğü gibi ilerlemiyor. O yüzden bu programları mutlaka öğreneceksiniz. Bu videoyu izleyip öğrendiyseniz mezun olduktan sonra bize çok teşekkür edersiniz. Buradaki benim en büyük tavsiyem şu. Öğrenci programı öğreniyor ama hayata geçirmiyor. Şimdi mesela SketchUp iyi. Tamam ben SketchUp'la çizeyim. 3ds Max'te öğreneyim ama tamam bu projeyi SketchUp'la çizeyim. Hayır. Yani eğer bir programı öğrenecekseniz buna zorunda kalmanız lazım. Eğer 3ds Max'i belli bir seviyeye getirdiyseniz onu projede kullanın. Revit'i bir kademeye getirdiyseniz onu projede kullanın ki zorlanın.
zaten o zorlanma kısmında asıl öğrenme ortaya çıkıyor. Öğrenirken bir video takip ediyorsun ama o takip ettiğin video sana onu söylüyor. Sen onu oraya çiziyorsun, bitiyor. Ama projede senin oluşturduğun bir şey olduğu için ben bunu şimdi nasıl çizeceğim? Başlıyorsun araştırmaya, arıyorsun, soruyorsun, bir şekilde öğreniyorsun ve bu asıl kalıcı öğrenmeyi getiriyor öğrencilik hayatında. Tabii ki arkadaşlar, yani programları övüyoruz ama bizim esas amacımız tabii ki tasarım. Biz bunları, tasarımımızı gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanıyoruz. Yani siz de bu şekilde ilerleyeceksiniz. Mezuniyete kadar ne kadar dolu bir şekilde kendinizi ilerletirseniz iş bulma imkanınız o kadar kolaylaşır. Yani yine diyorum, yani iyi derecede 3ds Max bilen biri şu an işe rahatlıkla girebilir. Yani ilk işe girmek zordur. Onu demek istiyorum. İlk işe girdikten sonra zaten orada öğreneceklerinizi öğrenirsiniz. Kendinizi geliştirirsiniz. Ya bunları da ilk işe girmek için bir araç olarak kullanmak zorundasınız. Yani az önceki örnek gibi o kadar kişi içinden bir ayrışmanız lazım. Tabii herkes işe girsin ama piyasa dinamikleri öyle çalışmıyor maalesef. Girebilmek için de bunu yapmanız lazım. Bunu böyle bağıra bağıra söylüyoruz. Bakalım kaç kişi yapacak bu sene girenlerden. Umarım herkes yapar. Kimse de iş aramak zorunda kalmaz. Yani bölümde şöyle bir ilerleme dönüyor. 1. ve 2. sınıf aslında temel prensiplere odaklandınız. 3. ve 4. sınıf daha detaylı mesleğinize tam odaklı bir şekilde öğretilere başlıyorlar. Şimdi 3'te 4'te ne oluyor? Uyuyamıyorsunuz arkadaşlar. 3'te 4'te uyuyamıyorsunuz ama 1-2'yi de es geçmeyelim. Orada da uyuyamıyorsunuz yani. Genel anlamda bir uyuyamamazlık söz konusu fakültede. Ya uyuyamayacaksınız. Herkes ben uyurum der. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Hatta yukarıya kartını da bırakırım izlemediyseniz. Uyurum sandım. Ben yaparım dedim. Olmadı. Yine uyuyamadım. Ya bir noktaya kadar eğlenceli. Gerçekten. Hani bu gece çalışmaları olsun, ortam, yani arkadaşlarınızla maketler yapacaksınız. Zevkli olacak kısımlar var ama meslekteki hani ve bölümdeki en güzel şey müzik açıkken çizim yapabilirsin. Evet. Yani bir odak, ya tabii ki tasarım yaparken odaklanıyorsun falan ama artık bunu ifade etme kısmına geçtiğinde arkada müzik çalabilir. Arkadaşlarına sohbet de edebilirsin çizim yaparken. Çünkü zaten olay belli. Artık tasarım kısmı bitmiş ve çizim yapıyorsun artık. O kısım çok eğlenceli. Birbirinizle böyle alışverişte olduğunuz, sohbette olduğunuz bir şekilde olabiliyor. Bu da dediğin gibi bir noktada eğlenceli oluyor. Tabii o uykusuzluk artık 24 saat aştığında biraz eğlencesi kaçabiliyor ama. Kaçar. 32 saatler, 33 saatler falan nöbet gibi yani. Yani ben de üniversitede eğitim verirken program destekli tasarım dersinde müziği açın diyordum. Yani böyle bir rahatlık kısmı var. Yani diğer bölümler gibi kasıntı değil ama tabii ki zorlukları da bu şekilde maalesef var. Ben de şöyle yapıyordum eğitim hayatımda. Şimdi tasarım kısmı en önemli kısım. Bunu ayıkken yapmalıyım. Çünkü uyumadığın kısımda da belli bir noktada ayık olmuyorsun artık. Kafamın çalıştığı kısımda tasarımı bitirip o gecenin ilerleyen saatlerinde artık 3'te 4'te mekanik kısma başlıyordum. Yani artık çizimi entegre etme kısmı. Yani şöyle, her şeyi belirledim, bitirdim ve çizime aktarıyorum. Yani var olanı sadece çiziyorsunuz. Çok fazla kafa çalıştırmaya gerek yok. Aynen öyle. Hani motor faaliyet yapıyorum. Evet. Cetveli koy, çiz. Bunu o gecenin geç saatlerine bırakıyordum. Çünkü gerçekten başka türlü yetişmesi mümkün olmuyor çoğu zaman. Yani tabii düşüneceğiniz kısım ve düşünmeden yapacağınız kısım diye İkiye ayırabilirsiniz günü. Yani sizin için daha rahat olabilir. Tabii şu an video izlerken ya ne alaka ben uyurum ya diyenler olacaktır. Ben dedim olmuyor. Evet, yani umarım uyursunuz arkadaşlar. Umarım tabii ki. Derdimiz sizi uykusuz bırakmak değil ama hani bölüm sizi bir noktadan sonra oraya çekiyor çünkü grup çalışmaları da oluyor. Tabii ki. Yani gece çalışmanız gerekiyor maalesef. Çalışacaksınız. Bu kadar basit. Tabii ki bence en önemli diğer bir unsur da yani stajlarınız. Bu stajlar çok önemli arkadaşlar. Şimdi bir ofis stajınız var, bir şantiye stajınız var. Bu iki bölüm için de böyle. Evet, aynı, farklı bir şey yok. Bence benim önerim tabii ki bu. Ofis stajına gidin, ofis stajında şantiye kovalayın. Yani evet. Tamam, ofis önemli, güzel, iyi, hoş, güzel çizimler yapılıyor. Orada çizim olarak da iyi bilen büyükleriniz veya çalışma arkadaşlarınız varsa oradan kapın, kendinizi geliştirin. Çok fazla soru sorun. Otururken soru sorun. Çok fazla soru sorun. Hatta yazın gitmeden önce sorularınızı. Yani kendinizi kovdurtacak kadar soru sorabilirsiniz yani bence. Yani bu gerekli çünkü. Gerekirse cevap alamayın. Alabildiğiniz kadar cevabı alın yani. Çünkü bu önemli. Ve bundan sonra da mutlaka şantiye. Şantiye bizim için olmazsa olmaz yani. Yani birbirini etkileyen çok fazla etken var. Herkes bir malzeme öğrendi mi?
yani bir altyapı öğrendi mi olayın bittiğini zannediyor arkadaşlar. Burada usta yönetiminden tutun müşteri yönetimi, sistem detayları, birbirini takip eden detayların düzeni. Malzeme çeşitliliği de çok önemli. Malzeme çeşitliliği de önemli. Tabii ki hangi malzemeyi nerede kullanmayı bilmeniz lazım. Bunları stajda öğrenebildiğiniz kadar öğrenin. Stajlar size daha sonrasında yani dürtün arkadaşlar. Habersiz şantiyelere gidin gerekirse yani. Hani kimse sizin için buna kızmaz stajda. Hatta ne gayretli derler. Yani her işin peşinde derler. Bunları mutlaka stajda gittim oturdum. Staja girdiğiniz yerdeki kim ilgileniyorsa o beni götürdüğü kadar götürdü. Götürmediğine ben oturdum. Bu iş böyle olmuyor arkadaşlar. Onu yani gerçekten söylüyorum. Ondan sonra mezun olduğunuzda yana iş yok diye ağlarsınız. Çünkü bizim iş gerçekten kalifiyeli eleman istiyor. Bu bir gerçek. Yani herkes de kalifiyeli bir eleman olmasını istiyor. Çünkü bizde iş çözmek çok önemli. Yani iş çözme üzerine yani hatta sorun çözme diyelim, iş değil de tabii ki. Sorun çözme üzerine bir meslek. O yüzden olabildiğince tekrar söylüyorum, staj döneminde dürtebildiğiniz kadar dürtün, öğrenebildiğiniz kadar öğrenin. Sorun. Tek derdim bu, sorun. Stajyerlerden garip bir bir mimar olarak. Bir garip mimar. Stajyerler soru sormuyor. Ben onun yerinde olsam neler sorarım. Böyle bir ofise düşmüşüm. Benim tek cevabı var buna. Sorun. O kadar yani. Bu kadar. Genel olarak bir toparlayalım. Şimdi başlarken tasarımın temel prensipleri. Bunu dipnot olarak alabilirsiniz. 2. Programlar. Mutlaka öğreneceksiniz. Kesinlikle. Şimdi şöyle, hatta hazırlık okuyan arkadaşlar için bu süreç veli nimet, yani hazırlıkta sadece tabii İngilizce için. Yani orada varsa eğer ki öğrenmiyorsa büyük hata. Orada mutlaka arkadaşlar hazırlık döneminde programları ne kadar çok bulduysanız giriş yapabilirsiniz. 3. Stajlar. Yani bunların üzerine çok düşmeniz lazım. 4. Yapabildiğiniz kadar çevre. Üniversitede hele ki mimarsanız bütün inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendislerini kesinlikle hepsini, o kadar çok disiplin var ki. Tanışıyorsunuz bunlarla. Bunlarla zaten mimar her projede mutlaka çalışmak zorunda. Kesinlikle. Bu çevrelere ihtiyacınız olacak. İç mimar ve mimarsanız zengin arkadaşlarınızla iyi geçinen arkadaşlar, bilmiyorum babası müteahhit olanlar varsa iç profil. Çünkü biz mezun olduğumuzda ilk yıllarda hep arkadaşlar birbirine bu işleri paslıyor. Siz hele ki bir adım öndeyseniz, programları iyi kullanıyorsanız bana hep 3 boyutları, çizimleri ilk başta gelirdi. Amacımız neydi? İlk işe girmek. Yani ilk işe girdikten sonra da kendinize en iyi şekilde geliştirmek. Mühendislik okuyan arkadaşlarınızla da mutlaka bir network oluşturun. Çünkü sonrasında da onlara çok ihtiyacınız olacak. Çünkü biliyorsunuz bir mimar proje için bir sürü mühendislik disipliniyle de beraber çalışıyoruz her projede. İnşaat mühendisliği çalışıyoruz, makine mühendisliği çalışıyoruz, elektrik mühendisliği çalışıyoruz, harita mühendisliği çalışıyoruz, jeoloji mühendisliği çalışıyoruz, jeofizik mühendisliği çalışıyoruz. sayıyorum nefesim bitiyor artık. Dolayısıyla bende o yok. Bende de usta var. Sen de usta biriktir artık. Yani. Üniversitede usta olsaydı vallahi tanışırdım. Yani. Değil mi? Her birinden en az 50 tane. Yani biraz uzun bir video oldu. Umarım faydalı bilgiler olmuştur arkadaşlar sizin için. Evet, aktarmak istediklerimizi size aktardık. Yine yorumlarda bizimle paylaşmak istediğiniz, sormak istediğiniz sorular olursa aşağıya bekliyoruz. Bizzat biz cevaplıyoruz yorumlara. Mimari sorulara ben, iç mimari sorulara Samet cevap veriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.